Herkese 360 kodlama kanalından selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde videomuzun başlığından da gördüğünüz üzere Razor görünümünü size anlatmak istedim. Hemen hiç vakit kaybetmeden geçelim. Şimdi görmüş olduğunuz sayfa bir web application sayfası. Bu yani ne demek? Bir web sayfasının tasarlandığı bir sayfa kısacası. Visual Studio üzerinde gösteriyorum bunu. Şöyle şuradan logosunu da göstereyim. Mor olan, mavi olan Visual Studio kodlu. Bu sadece Visual Studio. Hemen lafı dolandırmadan ana şeyimize geçelim. Burası bir navbar arkadaşlar. Şimdi web programlamada öncelikle şöyle bir şey yaptığımızda mesela biz genelde tasarım yapabiliyoruz ve HTML üzerinde ve CSS ile birlikte JavaScript eklendiğinde bir tasarım odaklı bir şey yapabiliyoruz. Ama HTML ve CSS veya JavaScript ile bizim belki JavaScript ile çağırabiliriz ama diğer tasarım dilleriyle bizim tarih veya başka bir işlem yaptırmamız mümkün değil. Sadece biz frontend kısmında oradan yararlanabiliriz. Ama bu işin de backend kısmı olduğu için bu kısımda da bize yardımcı olacak kısım Visual'da Razor görünümü. Bunu yapabilmeniz için öncelikle bir Razor sayfası oluşturmanız gerekiyor. Razor görünümü. Hemen onu da nasıl göstereceğiz? Şöyle. Şu home klasörümüz var burada. Bunun üzerine tıklıyoruz. Mouse'um çok ses yaptığı için touchpad kullanıyorum arkadaşlar. Buradan hemen ekle diyorum. Buradan Razor bileşeni diyorum. Şablonlar yüklenirken bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Razor bileşeni var. Razor sayfası var. Razor görünümü, Razor düzeni var. Biz burada Razor görünümü boş olanı seçeceğiz. Bunu seçtiğimizde zaten direkt ekle dediğinizde şurada ben eklemiştim. Burayı bir kapatayım. Şu iletişim sayfasını ben eklemiştim. Burası da bir Razor. Bu indeks sayfamızda bir Razor görünümü. Privacy yani gizlilik sayfamızda bir Razor görünümü. Yani kısacası hepsi Razor görünümünden oluşuyor. Hemen asıl amaç nasıl kullanıldığını hemen göstereyim. Şimdi burada ben normal bizim tasarım dilimizde Instagram sayfamızı koydum. Tabii bizim kanalımızın bir Instagram sayfası yok. İleride olursa bu şekilde olacaktır. Bu da bildiğiniz dahilinde. A etiketiyle bir numara koydum. Kendi kanalımın ismini koydum yine şurada. YouTube kanalımızı arattırdığımızdaki linki buraya yerleştirdim. Bir Razor'da açıklama sayfası yapmamız için tasarım dilinde yanlış hatırlamıyorsam çift tırnaktı veya CSS'de yıldız slide'da HTML'de ise tırnaktı. Burada da işareti kullanarak yıldız koyuyoruz. Bunu koyduğumuzda da açıklama satırı olarak kendisini otomatik olarak kapatıyor. Hatta bir tane daha şurada yapalım hemen. İşaretini koyuyorum. Yıldız koyuyorum. Pardon. Yıldız koyuyorum. Kendisi otomatik tamamlıyor zaten. Buraya ne yazarsak burası açıklama satırı olacak ve bir kod mantığı olmayacak. Size kodlamada bir yardımı olmayacak. Sadece şu şekilde olur. Kendi kodlarınızı düzenlersiniz. Neyin ne olduğunu açıklama olarak yazarsınız. Kafanız karışmaz. Size bu şekilde yardımcı olur ama kod kısmına herhangi bir yardımcı olmaz. Burası bu şekilde. Kodlama yazalım. Siz şimdi bir internet sitesini dedim ya az önce bir tarih çektirdiğinizde bunun tasarım diliyle yapamayacağınız bir şeydir bu. Mesela burada ne kullanabilirsiniz ki tarihi çekebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Bu yüzden burada da bize Razor yardımcı oluyor. Burada hemen etiket koyduğumuzda P etiketin içerisinde işareti koyduğumuzda ne yaptırmak istiyorsak programa onu yazıyoruz. Mesela ben şu anki zamanı aldırdım. Datetime tarih alıyor. Şimdiki saate saniyesine kadar aldırıyor. Peki şu anki saatten 2 saat öncesine aldıracak nasıl aldıracağız? Burada hemen şu anki tarihten Razor görünümdeki yine işaretini koyuyoruz. Datetime now şimdiki zaman aldırtıyoruz ve time span'la 2 saat öncesini çıkartıyoruz. Yani 2 saat çıkartıyoruz. Bize 2 saat önceki saati veriyor. Burada da mesela hemen şunu bir düzeltelim. Bizim kanalımız
Daha 1 yaşına girmedi. İnşallah girecek. Hemen. Buradaki yaş değişkenini 40 yaşında mesela var. 40 yaşında. Bunda yine Razor. Eğer şurada parantezden sonra bir enter koyduğunuzda şurada hata verecektir. Bu parantez, süslü parantezimizi et işaretinden ayırmamamız gerekiyor. Bu önemli. Şimdi var değişkenin içerisinde yaş tanımladık. Yaşa da 40 yaşında dedik. Bu 40 yaşında hemen yazdırmak P etiketinin içinde yazdırdım. Önce normal metini yazdırıyorum. Mesela bu atıyorum seneye 41 olacak. Burası da seneye 41 olmuş olacak. Yani mesela bir internet sitesinin en altında copyright bölümü olur. Telif hakkı bölümü yazar. Orada atıyorum 2009'dan şu anki tarih 2023. Oraya atıyorum 2009 sabit olarak yazarlar. Date'ler tarih sadece yılı aldırtırlar orada. Bu da yine dediğim gibi bu et işareti yani razor görünümüyle olan bir şey. Hemen bakalım bir derleyelim projemizi. Görelim neler yapmışız. Derleme biraz uzun sürebiliyor. Cihazlara göre, işlemciye göre bu değişiklik gösterebilir. İşlemciniz ve hızı ne kadar yüksek olursa derleme hızı o kadar yüksek olur. Bekliyoruz. Bu arada beklerken de kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu ihtiyacı olan arkadaşlarınıza gönderin. Bize de destek olabilirsiniz. Bu şekilde büyüyebiliriz. Size daha fazla içerik yayınlayabiliriz. Sanırım derledi ve açıldı. İnternetimiz biraz yavaş sanırım. Evet, açıldı. Şimdi burası projemizin ismi oluyor. Siz projenin ne isim verirseniz burada otomatik olarak değil gösterecek ama değişebiliyor. Amacımız çok lafı uzatmadan direkt hemen geçelim. Bakın Instagram link tıklanıyor ve gidiyor. Burada numara var. Burada ismimiz var. Burada YouTube linkimiz var. Şu an burada tarihi aldırdı. Bakın tarihler aynı. Saat 18.06. Şu an ben bu videoyu çekerken 2 saat öncesini şurada aldırdığım için hemen burada 2 saat öncesini aldırdığım için burada da saat 16.06'yı gösteriyor. Yaşımız 40'tı burada. Burada direkt değişken olarak buraya ben 40 yazdırdım. Yani direkt 40 yazsaydım seneye ben bunu elimle girip kodlardan düzeltmem gerekecekti. Böyle bir şey olmaması için ben direkt 40 yazdım. Mesela buna da şöyle bir şey eklenebilir. Her yıl +1 koyarsınız kodlarda. Oraya da yine yaşı yazdırırsınız. Her sene 1 artar. Veya her sene atıyorum Eylül ayının şu gününde bir artsın dersiniz. Her atıyorum kanalımızın 360 kodlama kanalımızın her bir yılında oradaki yaş değişir. Yani şu az önce copyright demiştim ya şuradaki. Burası da yine şu anki zamanla aldırıyor. Hemen ona da bir göz atalım. Bu Razor görünüm bu kadar arkadaşlar. Siz ne yaptırmak istiyorsanız, ekrana da yazdırmak istiyorsanız yani frontend kısmına yazdırmak istiyorsanız ama işlevsel bir şey olacaksa siz bunu Razor'la yapmanız gerekir ve sizin için daha yararlı olacaktır. Hemen burayı kapatalım. Şu copyright bölümümüze bakalım. Navbar, menü bar ve footer değişmediği için onlar sabittir. Bunlar lazım. Hemen footer'ımızı bakın burada. Bunu içinden bunu direkt böyle yazmışlar. Aslında bunun kendi içerisinde de proje ne zaman oluşturuluyorsa ona göre oraya direkt tarihini yazıyordur. Çünkü ben bunu geçen sene oluşturduğumda orada 2022 yazıyordu. Bu sene oluşturduğumda ise 2023 yazıyor. Yani program kendi içerisinde tarih tanımlanmış ve kendisi çekiyor direkt. Sizin bir şey yapmanıza gerek. Tabii ki bunları ilerleyen zamanlarda değiştireceğiz. Göreceğiz. Deneye deneye yanlış yapa yapa öğreneceğiz. Araştırmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Her zaman söylediğim gibi. Ne kadar araştırırsanız, ne kadar bilgi edinirseniz o kadar kendinize katkı sağlarsınız. Bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu son kez beğenmenizi istiyorum sizden. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Videoyu da ihtiyacı olan arkadaşınız var ona gönderin. O da bu videodan yararlansın. Eğer eksik söylediğim bir şeyler olursa
yorumlar kısmından bana iletmeyi unutmayın. Hemen düzeltiriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.